Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kökleri çürüyen bir orkideye nasıl bir bakım yapılır detaylarıyla göstereceğim. Elimde gördüğünüz üzere kökleri çürüyen bir orkidem var. Bu orkidenin köklerinin birçoğu çürümüş. Orkidenin köklerinin bu şekilde çürümesinin tek nedeni yapılan fazla ve yanlış sulama. Bakın bir ucu yeşil, çünkü bunu suyun içerisine koymuştum bana geldiğinde. Bütün kökleri çünkü çürümüştü. Gördüğünüz üzere dalı da kurumuş. Böyle bir orkideye biz nasıl bir bakım yapabiliriz? Hemen göstermek istiyorum. İlk olarak kökleri çürüyen orkideyi saksısından çıkarıp köklerini kontrol etmek gerekiyor. Bakın kopardığım zaman hemen kopuyor. Yani bu kökler tamamen kurumuş ve artık tel haline gelmiş. Orkidenizin kökleri bu şekilde çürüdüyse çürüyen kökleri kesmeniz gerekiyor. Çünkü bu kökler artık canlanmaz. Önemli olan burada sağlıklı kökleri kesmemek. Kökler bazen rengi siyah olabilir, fakat içerisinde eğer bir canlılık varsa kesmemek gerekiyor. Bu kestiğim kökler ise tamamen kurumuş kökler. Bu yüzden bunları kesiyorum. Çürüyen kökleri temizledim. Bu orkidemin kök ucu da çürümüştü, kestim. Şimdi ikinci aşama olarak orkidemizin hem köklerini hem de yapraklarını çeşmede güzelce yıkayacağız. Orkidenin yapraklarını ve köklerini yıkadım. Şimdi üçüncü aşama olarak orkidenin kök ve yapraklarını dezenfekte etmemiz gerekiyor. Çünkü köklerindeki çürümenin devam etmemesi için ve eğer orkidenizde bu çürümeye sebep olan bir hastalık ya da bir böceklenme varsa yeni saksısına devam etmemesi için oksijenli su ile dezenfekte edeceğiz. Orkidelerinizde saksı değişimi sonrasında mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Ben oksijenli su ile dezenfekte edeceğim. 5 milimlik kadar oksijen suyunu 500 milim suyun içerisine koydum. İlk olarak suyun içerisine yapraklarını bakın şu şekilde daldırıyorum ve çıkarıyorum. Bu orkidemizin yapraklarını bu şekilde dezenfekte etmiş oluyoruz. Yapraklarını çok fazla suyun içerisinde tutmayacağım. Önemli olan köklerini tutmak. Çünkü köklerinde çürüme ve hastalık var. Bu şekilde orkidenin köklerini 30 dakika bu oksijenli suyun içerisinde bekleteceğim. Evet, 30 dakika beklettikten sonra orkidemizin kökleri dezenfekte oldu. Şimdi yeni saksısına ve toprağına ekeceğim. Bugün orkideleri kendi toprağı dışında perlitte nasıl yetiştirebileceğimizi göstermek istiyorum. Orkideleri birçok farklı toprakta yetiştirebilirsiniz. Çünkü orkideler diğer çiçeklerden farklıdır. Yapısı gereği birçok ortamda rahatlıkla yetişebilir. Orkide için perlit kullanacağım. Böyle bir cam tabağa ihtiyacım var. Orkidemi hemen sizlere gösteriyorum. Bakın son olarak çürüyen, kuruyan dalını da kesiyorum. Ve orkidemi bu cam tabağın içerisine perlitle beraber ekeceğim. Büyüklüğünü de sizler kendiniz orkidenize göre ayarlayabilirsiniz. Perliti bir tabağın içerisine bu şekilde koydum. Perlit çok hafif bir topraktır. Özellikle topraksız çiçek ya da tarımda kullanılır. Sizlere de tavsiye ederim. Nem oranı çok yüksektir. Çok iyi nem tutma kapasitesi vardır ve böylelikle bitkilerin özellikle hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı olur. Sizlerin de orkidelerinizin kökleri eğer yoksa ya da çok azsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken
doğru bir bakım ile bu perliti kullanmanız. İlk olarak sulama. Burada en çok dikkat etmeniz gereken su. Şu anda perlit kuru, kuruyken hafiftir fakat su verdiğiniz zaman daha da ağırlaşır. Bu yöntemde 200 milim kadar su koyuyorum. Bakın toprağına ilk defa su vermiş oluyorum. Ve bu su bu tabağın içerisinde kalacak. Hemen sizlere su verdiğim seviyede gösteriyorum. Bakın alt tabakada gördüğünüz üzere 2 parmak kalınlığında su var. Yani 200 milim su koyduk. Bu su bu tabağın içerisinde sürekli kalacak. Perlit nem tutma kapasitesi sayesinde buradan suyu yavaş yavaş çekerek yoğun bir nem sağlayacak. Ve bu da orkidenizin hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı olacak. Bu suyun hiç bitmemesi gerekiyor. Orkidenizi ne zaman sulamanız gerektiğini ise alt kısmından bakarak anlayabilirsiniz. Suyu azaldıkça su eklemeniz gerekiyor. Ya da üstten de toprağına dokunarak bunu anlayabilirsiniz. Perlitin kuru kalmaması gerekiyor. Sürekli nemli olması gerekiyor. Bu yüzden de alt kısmında biraz hep su olmalı. Ve böylelikle hızlı bir şekilde orkideleriniz gelişim gösterecektir. Hemen diğer orkidemi de göstermek istiyorum. Başka bir orkidemi. Gördüğünüz üzere perlitli toprakta ve çiçekli. Çiçekleri şu anda gayet sağlıklı. Tomurcuklar çiçeğe döndüler ve bir çiçek dalı çıkardı bu orkidem. Burada da yine dikkat etmeniz gereken orkidelerinizin bol mutlaka ışık alması gerekiyor. Bu tarz yöntemlerde orkidelerinizi karanlık olmayan, bol ışık alan bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Ve orkideleriniz böylelikle hızlı bir şekilde bu yöntemde yeni yapraklar da çıkarmaya başlayacaktır. Tabii ki bu aşamalar çok hızlı gerçekleşen aşamalar değildir. Bütün videolarımda her zaman detaylarıyla sizlere gösteriyorum. Bir orkidenin bu hale gelmesi en az 2 ayı bulur. Yani 3 ay içerisinde orkideniz çiçek açmaya başlar. Sadece dikkat etmeniz gereken dikkatli su vermeniz ve güneşe dikkat etmeniz gerekiyor. Bol ışığa dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bu orkidemin şu anda su verme zamanı. İçerisindeki toprak artık kurumaya başlamış. Yine gördüğünüz üzere bakın 2 parmak kalınlığında su verdim. Ve böylelikle perlitin yoğun nem tutma kapasitesi sayesinde orkideniz bu yöntemde hem yeni yaprak çıkarıyor hem yeni çiçek dalı çıkarmış oluyor ve böylelikle orkidelerinizi de köklendirmiş oluyorsunuz. Bakın direkt pencere önüne koyuyorum ben. Özellikle bunu da göstermek istiyorum. Kesinlikle pencereden uzak bir yere koymayın. Ne kadar çok ışık alırsa bu tarz yöntemlerde orkidenizin gelişimi o kadar hızlı olacaktır. Bu yöntemde ben sıvı bitki besini kullanmıyorum. Fakat sizler eğer gelişimini hızlandırmak istiyorsanız sadece 5 yemek kaşığı kadar ayda bir kere sıvı bitki besini verebilirsiniz. Böylelikle orkideleriniz daha hızlı bir gelişim gösterecektir. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.